7 Temmuz günü dünyanın en güçlü isimleri iki ayrı noktada buluşacak. Ankara'da Donald Trump ve NATO liderleri yüzlerce kameranın önünde dünyanın güvenliğini konuşacak. Aynı saatlerde Amerika'nın dağlar arasındaki küçük bir kasabasına özel jetler inmeye başlayacak. İçlerinden teknoloji patronları, medya imparatorları ve milyarder yatırımcılar çıkacak. Fakat Ankara'daki görüşmelerin ardından açıklamalar yapılırken Sun Valley'de konuşulanların büyük kısmını hiç kimse duymayacak. Peki dünyanın geleceğini gerçekten kim şekillendiriyor? Kameraların önündeki devlet liderleri mi? Yoksa kapalı kapıların ardındaki milyarderler mi? Ankara'daki buluşmanın amacı aslında oldukça açık. NATO üyesi ülkelerin liderleri 2025 yılında verdikleri savunma taahhütlerini bu kez somut sonuçlara dönüştürmek için bir araya gelecek. Daha fazla savunma harcaması, daha güçlü bir sanayi altyapısı, Avrupa'nın güvenlikte daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin nasıl sürdürüleceği masadaki temel başlıklar olacak. Yani Ankara'da devletler güvenliği nasıl paylaşacaklarını konuşacak. Fakat aynı gün dünyanın başka bir köşesinde devlet sınırlarının ötesine ulaşan farklı bir güç ağı buluşacak. Rotamızı Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletine çeviriyoruz. Haritada bakıldığında burası dünya siyasetinin merkezi gibi görünmüyor. Büyük gökdelenler yok. Wall Street burada değil. Silikon Vadisi yüzlerce kilometre uzakta. Washington'ın siyasi koridorları ise ülkenin diğer ucunda. Sun Valley, dağların arasında kurulmuş sakin bir tatil bölgesi. Kışın kayakçıların, yazın doğa tutkunlarının geldiği küçük ve huzurlu bir yer. Fakat her yıl Temmuz ayında birkaç günlüğüne bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Kasabanın yakınındaki küçük havalimanının trafiği bir anda artıyor. Özel uçaklar peş peşe piste inmeye başlıyor. Araç konvoyları havalimanıyla otel arasında gidip geliyor. Güvenlik ekipleri görünür hale geliyor. Normalde sessiz olan yollar, dünyanın en büyük şirketlerini yöneten insanların geçiş güzergahına dönüşüyor. Bu insanların çoğu bir ödül törenine gelmiyor. Kırmızı halıda yürümüyor. Büyük bir basın toplantısında yan yana oturmuyor. Onları buraya getiren şey resmi adıyla Allen ve Company Sun Valley Konferansı. Basın ise bu buluşmaya çok daha çarpıcı bir isim veriyor. Milyarderlerin yaz kampı. Bu ifade ilk duyulduğunda kulağa eğlenceli gelebilir. Çünkü katılımcılar takım elbiseler yerine spor kıyafetlerle görülebiliyor. Aileleriyle gelebiliyor, yürüyüşe çıkabiliyor, golf oynayabiliyor ya da otelin çevresinde sohbet edebiliyorlar. Fakat bu rahat görüntünün altında son derece ciddi bir ilişki ağı bulunuyor. Konferansın arkasındaki Allen ve Company, sıradan insanların adını pek duymadığı bir yatırım bankası. Şirket 1922 yılında kuruldu ve uzun yıllar boyunca Allen ailesinin kontrolünde kaldı. Dünyanın en büyük bankaları kadar kalabalık ya da görünür değil. Hatta yıllarca kamuoyundan öylesine uzak durdu ki şirket hakkında ayrıntılı bilgi bulmak bile kolay değildi. Ama küçük görünmesi etkisinin küçük olduğu anlamına gelmiyor. Allen ve Company özellikle medya, teknoloji ve eğlence sektörlerindeki güçlü bağlantılarıyla tanınıyor. Şirketin asıl değeri dev şubelerinden ya da gösterişli reklamlarından değil, doğru insanları birbirine ulaştırabilmesinden geliyor. Çünkü büyük iş dünyasında bazen en değerli şey para değildir. En değerli şey doğru kişiye doğru anda ulaşabilmektir. Sun Valley Konferansı da tam olarak bu anlayışın üzerine kuruldu. İlk buluşma 1983 yılında düzenlendi. Başlangıçta bugünkü kadar kalabalık değildi. Fakat yıllar ilerledikçe medya patronları, yatırımcılar, teknoloji girişimcileri, şirket yöneticileri, spor dünyasının güçlü isimleri ve zaman zaman eski devlet görevlileri bu davet listesine dahil olmaya başladı. Buradaki en önemli kelime ise davet. Çünkü bu konferans için internetten bilet satın alamazsınız. Başvuru formu dolduramazsınız. Yüksek ücret ödeyerek kapıdan içeri giremezsiniz. Dünyanın en zengin insanlarından biri olmanız bile tek başına yeterli olmayabilir. İçeride bulunabilmeniz için organizasyonu düzenleyen çevrenin sizi o masaya uygun görmesi gerekir. İşte Sun Valley'i sıradan bir iş konferansından ayıran ilk nokta budur. İkinci nokta ise içerideki konuşmaların büyük bölümünün kamuya açık olmamasıdır. Katılımcıların otele girişleri fotoğraflanabilir. Yürürken gazetecilerin sorularıyla karşılaşabilirler.
Fakat toplantı salonlarının içinde konuşulanlar, yapılan özel görüşmeler ve kurulan bağlantılar çoğunlukla dışarıya açıklanmaz. Resmi bir konferansta konuşmacılar sahneye çıkar, sunumlar yayımlanır ve günün sonunda basın bildirisi hazırlanır. Sun Valley'de ise gerçek değerin sahnedeki konuşmadan çok, sahne dışındaki karşılaşmalarda oluştuğu düşünülür. Bir yemek masası, dağ yolunda yapılan kısa bir yürüyüş ya da otelin önünde tesadüf gibi görünen birkaç dakikalık sohbet. Bazen milyarlarca dolarlık bir fikrin ilk kıvılcımı için bundan fazlası gerekmez. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 1995 yılında yaşandı. Disney'in yöneticisi Michael Eisner, Sun Valley'de yatırımcı Warren Buffett ile yol kenarında karşılaştı. Eisner, Buffett'a Disney'in Capital Cities ve ABC şirketini satın alıp alamayacağını sordu. Buffett, onu şirketin yöneticisi Tom Murphy ile aynı piknikte buluşturdu. Görüşme orada tamamlanmadı. Ardından günler süren müzakereler yapıldı. Hukukçular, yöneticiler ve finans uzmanları devreye girdi. Ancak yaklaşık 19 milyar dolarlık Disney ve ABC anlaşmasının kapısını açan o kritik karşılaşma, büyük bir yönetim kurulu salonunda değil, Sun Valley'de gerçekleşmişti. Yıllar sonra benzer bir sahne, bu kez medya dünyasının en güçlü gazetelerinden biri için yaşandı. Washington Post'un yöneticisi Donald Graham ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, gazetenin geleceğini Sun Valley'de yaptıkları görüşmelerde konuştu. Kısa süre sonra Bezos, Washington Post'u yaklaşık 250 milyon dolara satın aldı. Bu örneklerin anlamı şu değildir. Sun Valley'de yapılan her sohbet mutlaka dev bir anlaşmayla sonuçlanır. Ya da dünya ekonomisine dair bütün kararlar tek bir otelde alınır. Böyle bir iddia gerçeği aşar. Fakat şu gerçek göz ardı edilemez. Normal şartlarda aylarca randevu bekleyecek insanlar burada aynı birkaç yüz metre içinde bulunuyor. Bir teknoloji şirketinin yöneticisi, içerik üreten bir medya patronuyla kahvaltıda karşılaşabiliyor. Bir yatırımcı, geleceğin şirketini kurabilecek genç bir girişimciyle yürüyüş sırasında tanışabiliyor. Bir eğlence şirketinin başındaki isim, dağıtım gücünü elinde tutan başka bir yöneticiyle akşam yemeğinde konuşabiliyor. Sun Valley'nin gerçek gücü de burada ortaya çıkıyor. Burası yalnızca anlaşmaların yapıldığı bir yer değil. Anlaşma yapılabilecek güven ortamının oluşturulduğu bir yer. Çünkü büyük şirket birleşmeleri yalnızca hesap tablolarıyla başlamaz. Önce insanlar birbirini tartar. Karşısındaki kişinin ne kadar güvenilir olduğunu anlamaya çalışır. Aynı hedefe bakıp bakmadığını ölçer. Ve bazen resmi toplantılarda kurulamayacak bağlar, rahat bir ortamda çok daha hızlı kurulur. Sun Valley, katılımcılara bu rahatlığı sağlıyor. Şehir merkezlerinin gürültüsünden, şirket binalarından, çalışanların merakından ve sürekli açıklama yapma baskısından uzakta birkaç gün geçiriyorlar. Çocukları ve eşleri de orada olabildiği için ortam yalnızca iş toplantısı gibi görünmüyor. İnsanlar birbirlerini şirket unvanlarının dışında da tanıma fırsatı buluyor. Fakat tam da bu rahatlık önemli bir soruyu beraberinde getiriyor. Halkın günlük hayatını etkileyen şirketlerin yöneticileri, kamuoyundan uzak bir ortamda buluştuğunda orada konuşulanlar gerçekten yalnızca özel iş görüşmesi olarak mı kalır? Çünkü bu kişiler sıradan ürünler satmıyor. Bazıları hangi haberlerin milyonlarca insana ulaşacağını etkiliyor. Bazıları telefonlarımızdaki işletim sistemlerini kontrol ediyor. Bazıları izlediğimiz filmlerin, dizilerin ve spor karşılaşmalarının hangi platformda yayımlanacağına karar veriyor. Bazıları yapay zeka sistemlerini geliştiriyor. Bazıları milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya ağlarını yönetiyor. Bu yüzden onların kendi aralarında yaptığı görüşmeler resmi bir siyasi karar olmasa bile toplumun geleceğine dokunabilir. Bir şirketin başka bir şirketi satın alması binlerce kişinin işini değiştirebilir. Bir yayın platformunun aldığı karar hangi hikayelerin dünya çapında izleneceğini belirleyebilir. Bir sosyal medya şirketinin algoritmasında yaptığı küçük bir değişiklik, seçim kampanyalarından gençlerin ruh haline kadar çok geniş bir alanı etkileyebilir. Bir yapay zeka şirketinin kimlerle ortaklık kurduğuysa, gelecekte bilginin nasıl üretileceğini ve dağıtılacağını değiştirebilir. İşte 2026 buluşmasını önceki yıllardan daha dikkat çekici yapan da bu. Basına sızan davet listelerinde teknoloji ve medya dünyasının en bilinen isimlerinin yanı sıra yapay zeka yarışının farklı taraflarında bulunan yöneticiler de yer alıyor. Apple'dan Tim Cook, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Meta'dan Mark Zuckerberg, Google'dan Sundar Pichai, OpenAI'dan Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei gibi isimlerin davet edildiği bildiriliyor. Fakat burada çok önemli bir ayrım yapmalıyız.
Bir kişinin davet listesinde bulunması mutlaka konferansa katılacağı anlamına gelmez. Organizasyon resmi ve kesin bir katılımcı listesi yayımlamıyor. Bazı davetliler gelmeyebilir. Listede görünmeyen bazı isimlerse son anda ortaya çıkabilir. Yine de listenin bize gösterdiği yön açık. Bu yıl Sun Valley'de yalnızca televizyon kanallarının ya da film şirketlerinin geleceği konuşulmayacak. Yapay zekanın ürettiği içerikler, insanların hangi platformlarda vakit geçireceği, haber sektörünün ayakta kalıp kalamayacağı, spor yayınlarının değeri ve teknoloji şirketlerinin medya üzerindeki etkisi gibi konuların görüşmelerin gölgesinde bulunması şaşırtıcı olmayacaktır. Düşünün, bir tarafta içerik üreten şirketler var. Diğer tarafta bu içeriği milyarlarca insana ulaştıran platformlar. Bir başka tarafta ise artık metin, görüntü, müzik ve video üretebilen yapay zeka şirketleri bulunuyor. Geçmişte medya gücü, televizyon kanalına ya da gazeteye sahip olmakla ölçülüyordu. Bugünse güç, insanların dikkatini kimin yönettiğiyle ölçülüyor. Yarın belki de insanlara gösterilecek içeriği kimin ürettiği kadar hangi yapay zekanın seçtiği de önemli olacak. Bu nedenle Sun Valley'de asıl yarış yalnızca para yarışı değil. Dikkati kontrol etme yarışı, veriyi kontrol etme yarışı ve geleceğin anlatısını kimin kuracağına dair sessiz bir mücadele. Dünyanın en etkili şirketlerinden bazılarını yöneten insanlar, halkın katılamadığı bir ortamda gündemi açıklanmayan görüşmeler yapıyor. Geçmişte burada başlayan ilişkiler çok büyük şirket anlaşmalarına dönüştü. Bugün aynı ortamda medya, yapay zeka, eğlence, finans ve siyasete yakın çevreler yeniden yan yana geliyor. Sorun onların bir araya gelmesi değil, iş dünyasının yöneticilerinin toplantı yapması olağan bir durumdur. Asıl mesele bu insanların aldığı kararların etkisinin özel hayatlarının çok ötesine geçmesidir. Çünkü onların kararları yalnızca şirketlerinin hisse fiyatını değiştirmiyor. Ne izlediğimizi, ne okuduğumuzu, hangi ürünlere güvendiğimizi ve hatta dünyayı hangi bilgiler üzerinden yorumladığımızı da etkileyebiliyor. Bu yüzden Sun Valley'e bakarken iki uçtan da uzak durmalıyız. Bir tarafta burada hiçbir önemli şey olmuyor, yalnızca zenginler tatil yapıyor düşüncesi var. Diğer tarafta ise dünyadaki bütün olaylar burada gizlice planlanıyor iddiası. Gerçek muhtemelen bu ikisinin arasında. Fakat yine de son derece güçlü bir yerde duruyor. Sun Valley, resmi bir dünya hükümeti değil. Fakat resmi makamlardan bağımsız biçimde büyük etki üretebilen insanların birbirine ulaştığı özel bir ağ. Burada alınan her karar dünyayı değiştirmeyebilir. Ama burada kurulan tek bir ilişki, yıllar sonra milyonlarca insanın kullandığı bir platformu, izlediği bir kanalı ya da güvendiği bir haber kaynağını değiştirebilir. Ve belki de asıl sorumuz şudur: güç gerçekten yalnızca seçimle gelen liderlerin elinde mi? Yoksa her gün kullandığımız platformları, izlediğimiz ekranları ve önümüze düşen bilgileri kontrol eden insanlar da artık görünmeyen birer dünya gücüne mi dönüştü? Videoların devamı için kanalıma abone olup bizi desteklemeyi unutmayın.